Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak sizlere FED toplantı tutanaklarından açıklanacak olan beklentilerden bahsedeceğim. FED'in bugün saat 21.00'da gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından herhangi bir faiz ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak piyasaların odak noktasını FED'in tahvil alım programını azaltma noktasında belirgin bir tarih verip vermeyeceği oluştururken, bu kapsamda Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinden gelen tahvil alım programlarının artan enflasyon görüntüsünde sonlandırılmaya başlanması gerektiğine ilişkin açıklamalarda dikkatlerimden kaçmadı. FED Başkanı Jerome Powell da 2021 yılı içerisinde tahvil alım programını sonlandırmaya başlayabileceklerine ilişkin açıklamaları verirken, son gelen enflasyon rakamının beklentilerin altında kalması ile FED'e yönelik bu beklentilerin bir miktar daha zayıfladığını gördük. Ayrıca tarım dışı istihdam verisinde beklentilerin altında gelmesiyle FED'in aksiyonlarını bir müddet daha ötelemesine neden olabilir. Dolayısıyla bugün gerçekleştirilecek olan toplantı piyasalarda belirsizliğin korunması açısından kritik önem arz ediyor. Açıklanan makroekonomik verilerin hafif zayıflık göstermesiyle FED bu toplantıda da tahvil alım programını azaltacağı tarihe ilişkin net bir duruş sergileyemeyebilir. Bu durumda dolarda oluşan kazançlı görünümünün bir miktar zayıfladığını görebiliriz. Aksi halde ise tahvil alım programına ilişkin yabancı kurumların beklentilerine paralel bir şekilde FED'in Kasım ayına işaret etmesi durumunda doların güçlü senaryosunun tekrardan ön plana çıktığını hep birlikte göreceğiz. Şimdi sizlere ilk olarak Euro dolar paritesinde, daha sonra da ons altın için teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Euro dolar paritesinde bir süredir oluşan güçlü doların etkisiyle geri çekilme potansiyelini sürdüren Euro dolar paritesinde 1,17 seviyesine yönelik atakların hız kazandığını gördük. FED'in hafif zayıflayan enflasyon ile birlikte özellikle güvercin duruş sergileyerek sadece sözlü söylemlerine yer vermesi durumunda doların negatif senaryosunun sürmesi paritede yükseliş eğiliminin devam etmesine yol açabilir. Böylece paritede 1,17 seviyesinden gelen geri dönüşlerin desteğiyle yükselişlerin 1,1770 ve 1,1834 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Ancak olası bir varlık alım programının daha erken azaltacağının açıklanması durumunda ise dolar tarafında güçlenme hareketi meydana geleceğinden bu ihtimaller dahilinde 1,17 seviyesinin altındaki kapanışlarla düşüşlerin 1,1660 desteğine kadar ulaşacağını düşünüyorum. Bu seviyelerin altında ise kademeli olarak 1,1615 ve 1,1570 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Ons altın tarafında ise FED'in beklentiler dahilinde tahvil alım programının belirsizliğinin sürdürmesi durumunda zayıf dolar senaryosu ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş hareketini sınırlayabilir. Özellikle son dönemde açıklanan verilerdeki zayıflığa vurgu yapan bir FED görür isek, ons altında pozitif senaryonun güçleneceğini düşünüyorum. Ancak bu kapsamda fiyatların 1775 dolar seviyesinin üzerindeki seyri de önemini koruyor. Bu seviyenin üzeri görüntüsünün korunması ile birlikte
değerli metalde oluşabilecek yükselişlerde 1795 ve 1815 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Ancak olası bir 1775 dolar seviyesinin altındaki hareketliliğe bağlı ulaşabilecek geri çekilmelerde 1756 ve 1730 dolar seviyeleri önemli kritik destek noktası olarak takip ettiğim önemli destek noktalarından. Amerika Birleşik Devletleri Nasdaq borsasında ise Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yönelik açılan zayıf makroekonomik verilerin akabinde Nasdaq endeksinde rekor yükselişlerin hareketi sınırlanırken piyasaların genelinde oluşan Çin'in borç krizi tedirginliği endekste ciddi satış baskısına yol açtığını gördük. Endeksin bu kapsamda 14.800 seviyesinden yaşamış olduğu düşüşüne 15.180 direnci seviyesi üzeri kapanışlarla hız kazanacağını düşünüyorum. Bu seviyenin üzerindeki kayıpların telafi edileceği noktalar kapsamında ise 15.380 ve 15.600 direnç seviyeleri de güncelliğini koruyor. Ancak Fed'in tahvil alım programını azaltma konusunda net bir tarihten söz etmesi durumunda ise endeksin ani yükselişlerine ara vererek aşağı yönlü ivmesini hız kazandırması durumunda ise 15.000 seviyesinin altında 14.800 ve 14.620 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Bir de sizlere Brent petrol ile ilgili analizimi gerçekleştireceğim. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilerin oldukça üzerinde 6 milyon varil azalış gösterdi. Gerçekleşen stok rakamlarının ardından petroldeki seyrin korunmasını beklerken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 75 dolar ve 75,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 74 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.